Hepinize merhabalar. Şimdi Çerkizovskaya metro durağında indim ve Bunker Stalina adı verilen müzeye geldim. Bunker Stalina, 2. Dünya Savaşı sırasında Sovyetler Birliği'nin devlet başkanı ve Sovyet ordularının başkomutanı olan Joseph Stalin'in yedek komuta merkeziydi. Ayrıca burası 17 kilometrelik bir yeraltı yoluyla Kremlin'e bağlanıyor. Bu müzede video çekmeme izin veren Igor Aleşin beyefendiye çok teşekkür ediyorum. Şimdi müzenin girişine geldik. Bakın burada tanklar var. Ve şimdi müzenin içine girdik. Bu arada müze normalde şu an kapalı ama benim için sağ olsunlar açtılar. Bu konuda Igor Aleşin beyefendiye çok teşekkür ediyorum. Bakın burada Stalin tarafından verilen bir emir var. Burada Sovyet ordularının 1945 yılındaki üniformasını görüyorsunuz. Tam karşıyı da göstereceğim. Bunlar 2. Dünya Savaşı sırasındaki tankçıların üniformaları. İkinci Dünya Savaşı sırasındaki ABD askerlerinin üniformaları. Japon askerinin üniforması, Japonya'nın. Burada da Alman askeri üniformasını görüyorsunuz. Kodları da göstermek istiyorum. Şimdi devam ediyoruz. Tam burada size Borodina Savaşı'nda da bahsettiğim ünlü Mareşal Mihail Kutuzov'un büstünü görüyorsunuz. Ve burada da Joseph Stalin'in portresi var. Hemen sağ tarafa gidiyoruz. Burada da Alexander Suvorov'u görüyorsunuz. Kendisi ünlü bir general. Şimdi burada meşhur Stalingrad Savaşı'nı görüyorsunuz. Stalingrad Savaşı 2. Dünya Savaşı'nın seyrinin değiştiği bir savaş. Almanlar buradan sonra geri çekilmeye başladılar ve savaşın sonunda yenildiler. Şimdi tam sola döndüğümüzde bizi Almanya'da Reichstag binasına dikilen meşhur Kızıl Bayrak karşılıyor. Az önce gösterdiğim kızıl bayrağın altında yine o dönemden kalan malzemeler var. Bir adet tüfek, kask, bomba ve toplar. Hemen buraya geldiğimde Kursk Muharebesi'ni görüyorsunuz bu tabloda. Şimdi artık bir diğer salona geçeceğim. Burada bir tablo daha var. Sanırım burası Reichstag. Bir diğer odaya girdim. Şimdi burası Joseph Stalin'in çalışma odası. Şimdi burada üstteki portrede komünizmin kurucusu olan Karl Marx'ı görüyorsunuz. Yan tarafında Vladimir Lenin'in portresi var. Hemen onun da yan tarafında Friedrich Engels'in portresi var. Şimdi burada da savaş planı var. Hemen planın sağ tarafında Joseph Stalin'in büstü var.
savaş planının hemen alt tarafında o dönemde kullanılan 3 adet telefon var. Şimdi kamerayı sizler için biraz daha yaklaştırdım. Burada Stalin'in meşhur piposunu görüyorsunuz. Şimdi bu büstün hemen altında kırmızı ve mavi renkte kitaplar görüyorsunuz. Bu kitapların hepsi Vladimir Lenin'e ait. Hemen en altta da burada size göstermiş olduğum kitaplar da Joseph Stalin'e ait. Bu İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra Stalin'e hediye edilen bir malzeme. Bu malzeme Polonya tarafından Stalin'e hediye edildi. Şimdi Joseph Stalin'in çalışma odasından çıktık ve Stalin'in şimdi uyuduğu odaya geldik. Sizler için şimdi ışığı açacağım ki daha net görün. Bir yıl boyunca Stalin sadece 3 saat uyudu. Şimdi buradan çıktığımızda size az önce bu göstermiş olduğum yer Stalin'in savaş komitesini topladığı bir yer. Stalin tam bu orta kısımda bir konuşma yaptı. Şimdi ben de orada bir konuşma yapacağım. Aradaki farkı görmenizi istiyorum. Stalin burada çok kısık bir sesle konuşma yaptı. Şimdi Stalin'in konuşma yaptığı noktadayız. Burada ses çok yankılanıyor. Şimdi ben de sizler için bir deneme yapacağım. Vнимание! Говорит Москва. Говорит Москва. Şimdi size tavandaki süslemeleri de göstereceğim. Çok güzeller ya. Şimdi bu orta noktadan ayrıldığımda bakın sesimin yankılanmadığını görüyorsunuz. Şimdi görmüş olduğunuz bu toplantı salonundan ayrılıyorum ve bir diğer odaya geçiyorum. İşte burası Joseph Stalin'in yemek odası. Bakın burada yine hem bir portresini hem bir büstünü görüyorsunuz. Burada 2 adet teşekkür belgesi var. Müzenin almış olduğu. Burada harika bir kızıl bayrak var ya. Birazdan size onu yakından göstereceğim. Şimdi hemen sağ tarafıma döndüğümde burada Pravda gazetesini görüyorsunuz. Pravda gazetesi Sovyetler Birliği döneminde yayın yapan bir gazeteydi. Şimdi bu sol tarafta Joseph Stalin'i görüyorsunuz. Burada Churchill'i görüyorsunuz. En sağda da Truman var. Ve burada da Potsdam konferansını görüyorsunuz. Burada Joseph Stalin, Franklin Roosevelt ve Churchill'in fotoğrafı var. Şimdi Kızıl Bayrağın yanına doğru gidiyorum. Kamerayı biraz sizler için yukarı kaldırıyorum. Kızıl Bayrağın hemen karşısında da Joseph Stalin'in kişisel eşyaları var. Burada piposunu görüyorsunuz. Şimdi bu portrede Joseph Stalin'in 1941 yılında Kızıl Meydan'da
Kızıl Ordu'ya yaptığı konuşmayı görüyorsunuz. Burada da sanırım bir çeşit ödül var. Ama ne olduğunu bilmiyorum. Açıklama kısmına yazarım. Bu ödül az önce size göstermiş olduğum portrenin hemen alt tarafında. Tablonun hemen yan tarafında Sovyetler Birliği halk sanatçısı Tomsky tarafından bronzdan yapılan bir Joseph Stalin heykeli var. Burada hemen sağ tarafta Joseph Stalin için yazılmış olan bir şarkı var. Şimdi burada da Joseph Stalin'in yine kişisel eşyalarını görüyorsunuz. Burada da 3 adet kitap var. Bu arada bu sağda görmüş olduğunuz saat meşhur T-34 tanklarının kontrol panelinde kullanılan saat. Burada da yine Stalin'in kullandığı kızıl şapka ve silah var. Hemen burada da Sovyet gramofonu var. Burada bakın. Yine bir adet tablo. Kişisel eşyalar. Bakın burada da Joseph Stalin'e çeşitli yerlerden hediye edilen eşyaları görüyorsunuz. Burada da yine kitaplar var. Şimdi bu size göstermiş olduğum üst kısımda Joseph Stalin'in savaş komitesi var. Şimdi bu komite kimlerden oluşuyor? Stalin'in kendisi var. Molotov var. Kliment Voroshilov var. Malenkov var ve Beria var. Bu Stalin'in ilk savaş komitesi. Kliment Voroshilov'un Türk tarihi içinde çok önemli bir yeri olduğunu size söylemem gerekiyor. Şimdi burada da yine Stalin'in kişisel eşyalarını görüyorsunuz. Bu görmüş olduğunuz gazete Pravda gazetesi. Bu gazetede Joseph Stalin'in ölüm haberi yer alıyor. Burada da Çekoslovakya'nın hatıra paraları var. Joseph Stalin'in bronz bir büstünü görüyorsunuz. Burada Gürcüce bir eser var. Burada Stalin'in resmi var. Şimdi burada Joseph Stalin'in büstünü görüyorsunuz. Büstün hemen yan tarafında madalya görüyorsunuz. Bu madalyalar 2. Dünya Savaşı'nın kazanılmasının 50. yıl dönümü şerefine verildi. Buradaki büst Yalta Konferansı'nı anlatıyor. Burada da yine kitaplar var. Ve bu müzede size göstereceğim son şey duvardaki bu bayraklar. Bu bayraklarda Hristiyanlığa ait nesneler var. Daha doğrusu fotoğraflar var.